Evet arkadaşlar merhaba. Ben Başak Sarraç. Aslında bu böyle kendini tanıtma işleri falan her zaman böyle en zorlandığım, kendimi ifade edemediğim, aslında yani adını soyadın, kim olduğunu ne olduğun belli ama böyle bir şeyin karşısına geçip insanın kendini tanıtması çok zor geliyor. Bence bildiğini de unutuyor insan. Siz de zaten böyle, çünkü ben videolar izlerken hep böyle geçerim işte tanıtma zamanlarına. Ay ne yapayım senin kim olduğunu falan derim ama şimdi ilk defa bir kanal açtım. Niye açtım, kimim ben? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Sıkılan tıt 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 geçebilir. Çok aslında kim olduğundan çok aşırı aşırı bahsetmeyeceğim yani. Sadece neden bu kanalı açtığımdan bahsedeceğim. Zaten benim böyle bir kanal açıp işte yorumlar yapmak gibi bir hayalim her zaman vardı. Bundan keyif alıyorum. Bunda keyif almak için yapıyorum. Yapamadım. Daha önce istiyordum bunu ama yapamadım. Ta ki işte Eurovision'u böyle 3 yıldır, son 3 yıldır çok takip ediyorum. Ve Eurovision fan oldum diyebilirim. Yani tabii çok geçmişten beri izleyen, bütün yılları takip eden biri değildim. Hadise'de bıraktım. Dün tek tek de hatta galiba Can Bonomo'da bıraktım ya. Yine Can Bonomo'yu izlemiştim, öyle hatırlıyorum. Neyse. Çok uzun yıllardır izlemiyordum aslında. Bu son işte 2023, 24, 25 onları izlemeye başladım. Ve zaten ben çok böyle işin içini böyle deşmeyi seven bir insanım. Yani sadece izlemekle kalamıyorum. İşte Eurovision'u izledim. Ondan sonra izledikten sonra işte içindeki muhabbetler neye göre oluyor. Çünkü öyle bir şey ki bakıyorsun, çok iyi şarkılar var. Hani neye göre bunlar seçiliyor? Bazen bakıyorsun aslında işte biri olacak dediğin şarkı 2 oluyor, 3 oluyor. Geçer dediğin geçmiyor falan filan. Tabii yani iyice içine girdim. Bu Eurovision nedir? Neden böyle oluyor? Neye göre böyle oluyor falan filan. Çok konudan konuya da sapma gibi bir huyum vardır. Uzatmamaya çalışıyorum o yüzden, mümkün olursa eğer. Neyse öyle bir sardım, buna başladım. Daha sonra geçen sene aslında işte böyle şey falan yapmaya başladım. İnanılmaz takip ediyorum. Bütün sayfaları takip ediyorum. Daha sonra işte tahminler yürütmeye başladım bunlarla ilgili. Sonra ve tahminlerimin sürekli aslında çıktığını gördüm. Çok Eurovision'u eskiden beri izleyen arkadaşlarım var. Mesela onların beğendiği şarkı geçemedi ama benim söylediklerimin hepsi böyle onda yayınlandı falan filan. Çok sansasyonel olayları, dedikodu tarafını keşfetmeyi çok sevdim. Derken işte finalde dedim ki ben galiba bu ruhu biraz anlıyorum. Biraz değil, bence bayağı anlıyorum. Çünkü sahneyi seven bir insanım, müziği seven bir insanım. Bu arada şunu aslında çok anlatmak istiyorum size. Bir müzisyen asla değilim. Şimdi Eurovision'la ilgili yorum yapan, reaksiyon videoları veren, işte tekniğiyle ilgili konuşan, bununla ilgili yorum yapan bir sürü insan var. Onlardan biri değilim. Ben müzisyen değilim. Ben aşçıyım aslında, yani mesleğimi soracak olursanız. Benim için sahne, ne bileyim müzik, görsel şölen, kıyafetler, bunlar benim için bir tutku yani. Seviyorum. Ben bu işlerden anlıyorum birazcık. Ama hani olayın teknik boyutunu anlamıyorum. Bir müziği dinlediğimde işte bunun müziği çok iyi, işte çok eşsiz olmuş bu. İşte bunun sesi çok iyi falan filan gibi bir şey olmuyor bende. Onu söyleyeyim size yani. Ben sadece halktan biri olarak Eurovision ruhunu, Eurovision, Erovizyon bir sürü şey söyleniyor. Neyse. Canım hangisini nerede isterse. Neyse yani söyleyeceğim. Ben bu ruhu biliyorum. Sahneleri biliyorum. Eurovision nedir onu biliyorum. Ama ben öyle müzikten anlayan, yani teknik bilgisi olan biri değilim. Fakat eşim bu işi yapıyor. Yani o biraz bana bu konuda işte bak böyle diyorsun ama bunun bu iyi. Zaten yorum yaparken de bazı şarkılarda hiç uyuşmuyoruz. O farklı bir açıdan bakıyor. Ben farklı bir açıdan. Yani harmanlayıp ben onun da söylediği şeyleri size söyleyeceğim. Yani teknik bilgi de alalım birazcık. İşin finalinde yani arkadaşlar ben biraz bu Eurovision'un işte yorum yapacağım. Dedikodu kısmını biraz size söyleyeceğim. İşte eski, yeni, benzettiklerim, yani aslında dedikodu yapacağız. Eurovision dedikodusu için herkesi buraya bekliyorum. Bir de aslında açma çok konuştuğum için aslında benim bunu açma sebebim de Eurovision konuşmak istiyorum insanlarla. Yani 2 ay önceden şarkılar düşüyor. Ben onlarla ilgili yorumlar yapıyorum. İşte dinliyorum, takip ediyorum. Kim kimle ne yapmış, kim ne paylaşmış, kim kimle arkadaş olmuş. Bunları konuşmak istiyorum. Fakat çevremde bunları konuşabileceğim kimse yok. Yani bu herkesin böyle hobi edinebileceği, takip edeceği bir şey değil. Benim için öyle. Ben de dedim ki kendimi böyle bir kanal açarak aslında yani bu kanalda bunları konuşabileceğim insanlar toplamak istiyorum. Bu ülkede Eurovision konuşan kimler var? Biz böyle bir kanal oluşturalım, yani bir bağ kuralım istiyorum. Aslında yani tek açma amacım hiçbir şey değil. Dedikodu yapabileceğim insanlar olsun. Bilgilerimi aktarayım. Çünkü yani alıyorum ve bir tek eşim var evde anlatabileceğim. Haliyle artık yani bir yere kadar, onun da beyni bir yere kadar alıyor. O yüzden ilgisini çeken insanlara anlatmak istiyorum bunları. Yani bildiğim bilgileri aktarmak istiyorum ve bunları seven insanlar olsun istiyorum. O yüzden bu kanalı kurdum. Kısa kesmek istemiştim, çok uzun oldu. Neyse şimdi şarkılara teker teker geçelim ve onlarla ilgili yorumlarıma geçelim istiyorum. Haydi bakalım.
bakalım. Evet, en zor kısmı geçtiğimize göre artık videomuza minik minik başlayabiliriz asıl içeriğimize. Şöyle ki bu videoların hiçbiri bir reaksiyon videosu gibi olmayacak. Çünkü ben bu şarkıların hepsini defalarca dinledim daha önce. Bunun da sebebi şu, şöyle bir huyum var yani belki çoğu insan böyledir. Şarkıyı ilk dinlediğimde şarkıyı anlayamıyorum. Yani şarkıları ilk dinlediğimde genelde işte şey oluyorum böyle, bu neymiş ya falan, böyle cezbetmiyor beni, çekici gelmiyor. Sonra biraz daha dinledikçe işte ikinci dinlemede fena değilmiş. Üçte bayağı iyiymiş. Dörtte artık şarkıyı söylüyorum. Yani bu bir reaksiyon videosu olsaydı ben bu şarkıların hiçbirini beğenmezdim. Bir de Eurovision'un şöyle çok sevdiğim bir şeyi var. Her sene şu söylenir. Geçen sene daha iyiydi. Ben hiçbir zaman buna katılmıyorum. Bence her yeni senede daha iyi şarkılar oluyor. Özellikle geçen sene bu çok yapıldı işte. 24 daha iyiydi. Abi bakıyorum bir sürü güzel şarkı var. Benim hala sürekli dediğim bir sürü şarkı var. Geçen sene 25'te yani. Şimdi bakıyorum. Mesela ilk dinlediğimde de onu düşünmüştüm. Ulan falan oldum böyle. Geçen sene harbiden daha mı iyiydi? Yani bu sene bir şarkı yok. Dinledikçe arkadaşlar bir sürü favorim var benim şu an ve ilk defa bu sene şunu bilemiyorum yani. İlk 5'te kim olacak? O kadar çok beğendiğim şarkı var ki ben şu an hani ilk 5'te kimin olacağı ile ilgili evet fikirlerim var. Bencesi, Eurovisioncası, hakçası var. Fakat hani şu an net bir şey söyleyemiyorum. Geçen sene JJ'nin alacağı kesindi gerçi. Bu sene de kimin alacağı çok belli. Orası ayrı bir konu ama çok çelişiyorum kafamda kendimle. Neyse şimdi ilk şarkımıza başlıyoruz. İlk şarkımız arkadaşlar Finlandiya'nın şarkısı. Linda ile Pete söylüyor. Pete diye mi okunuyor bilmiyorum da. Şimdi bu şarkıyla ilgili yorumlarım var. Özellikle de bu şarkıyı başta yapmak istedim. Bu şarkıyı bir artık girelim. En baştan konuşalım neyse ve bu şarkıyı artık bir kenara atalım istiyorum. Nedenini de ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Şimdi başlayalım şarkıyla. Evet, Finlandiya'nın ismi çok zor olan şarkı. Linkating. Şimdi daha girişle ilgili bir şey söyleyeceğim size. Eurovision izleyicileri çok iyi biliyordur ki her sene bir önceki sene birinci olan şarkının o başındaki melodiyi alırlar. Ve her şarkı girişinde, her ülkenin çıkışında o melodi verilir bir kısa. Şimdi hiç Eurovision alakası olmayanlar bunun ne olduğunu anlayamaz. Kafasında belki canlanmayabilir ama Eurovision izleyicileri çok iyi bilir bunu. Ve bu şarkı sanki buna bile hazırlık yapmış gibi arkadaşlar ya. Bilmiyorum farkında mısınız? Ben şarkıların yani her anlamda inceliyorum. Ve bir sürü şarkıya baktım. Bunu yapan çok az yer var ve bu bunu yapmış. Yani bence bunun için yapmış. Belki öyle değildir ama o baştaki o melodi bak. Bir yani girişi var. Durdurmamak için kendimi çok zor tutuyorum aslında. Bunun da sebebi ben reaksiyon videoları izlerken hadi izle artık, çok konuştun ya falan diyorum. O yüzden kapatmamaya çalıştım ama. Şimdi şöyle arkadaşlar, öncelikle adamın o şarkı girişi, o giriş anı. Yani evet böyle gerçekten bir giriş. Ve sesinin muhteşemliği ve o girişin akılda kalıcılığı. Yani ben çok halktan biri olarak izliyorum diyorum ya size. Ben hiç müzikten anlamayan, işte bu işlerden anlamayan sadece bir halk, bir izleyiciyim. Ve bu hani direkt beni alan bir şey var. Çok rahat okuyor şarkıyı. Sesi çok güzel ve o keman. Şimdi biraz bilgi vermek istiyorum. Bu Pete neyse dalga geçmezsiniz inşallah. 36 yaşında. Kendisi 2009'da ilk albümünü yayınlıyor ve bu albüm konuşulan da bir albüm oluyor. Aslında Eurovision genelde böyle çok no name isimlerin ya da ne bileyim yeni çıkmış isimlerin bir şey gibi. Yani o ülkeden ülkeye değişiyor aslında. Bunu genel bir şeye koyamam. Finlandiya zaten müzik anlamında benim gördüğüm kadarıyla iyi bir ülke. Yani Finlandiya her zaman çok iyi temsilciler yolluyor Eurovision'a. Ve bu adam da tabii ki yani yine orada milyonlar dinlenen geçen seneki Erika gibi yani. Erika da öyleydi yani, bir az solisti Erika. Mikrofon üzerine çıkması, o rahatlığı yaşadığı aksiliklere rağmen yaptı. Ve bu da yeni seçilmiş bir adam yani. Zaten yani bence direkt birinciliğe oynuyorlar. Bir de şöyle şeyler söyleyeceğim. Tabii ben araştırma stalk yaparken falan baktım. Finlandiya'da şunu biliyorsunuzdur zaten. İşte Eurovision için önce herkes kendi ülkesinde yarışma yapıyor. O ülkelerde işte 10 mu artık 5 mi bir yarışıyor insanlar. Daha sonra kim birinci olursa Eurovision onu gönderiyorlar. Ve orada yapılan, Finlandiya'da yapılan bu yarışmaya da eski üyeleri, eski temsilcileri çağırıyorlar. Danimarkalı Sisi'yi çağırdılar. Mirjana Conte'yi çağırdılar. Malta'nın temsilcisi. Viyana'nın temsilcisi JJ'yi çağırdılar. Sonra zaten Finlandiya'nın Erika vardı. Yani demek istediğim inanılmaz proje. Yani her şey böyle bunların birinci olması için yapılıyor ve birinci olacaklarına çok eminler. Bir bilgi de
hanımefendiyle ilgili vereyim. Linda kendisi. Linda 56 yaşında. Kendisi İsveççe konuşan bir Finlandiyalı. Bundan dolayı da iki çift vatandaşı var. Niye bu bilgiyi veriyorum işte? Veriyorum. Kendisi zaten bir sahne konser kemancısı diye geçiyor. Böyle bir terim var mı bilmiyorum da araştırmalarımdan yani bunu anladım. Kendisi zaten sahnelerde böyle keman çalan inanılmaz bir keman üstadı. Bu insanlar varken zaten bilmiyorum yani yorum yapmak bile bana haddime diye düşünüyorum. Yani sesin o rahatlığı, müzikten çok anlayan, bilen biri olmadan bile bunu söyleyebiliyorum ya, adam izleyin, dinleyin, zaten konuşuyor gibi şarkı söylüyor. Şimdi sahneyle ilgili biraz konuşayım. Sahne inanılmaz bir sahne. Zaten geçen seneki şeye benzettim bunu ben. İsveç'in sauna şarkısını ve görselini, ateşler ateşler böyle sauna tarzı. Orada bir yine şey var, bir kabin gibi bir şey var. Sahne çok başarılı, onu söyleyeyim yani. O Linda'nın oradaki o keman çalışı yani bir görkemli. Her şey çok görkemli arkadaşlar. Yani inanılmaz aralarındaki o çekim, o tutku, o birleşen yani şey uyumlular. Çok oturuyor her şey yerine, yerli yerine. Ve biz şarkıları ilk dinlediğimiz süre ne eşimle böyle bir hafta boyunca şey diye kalktık. Saat, saat. Akılda kalıcılık da inanılmaz yani. Şarkının sürekli o kemanlar, şarkının nakaratı, her şey çok akılda kalıcı. Zaten Eurovision'da en önemli şey bence bu. Akılda kalıcı melodi. Akılda kalıcılık. Başka bir şey değil yani bence. Tabii ses de önemli de akılda kalıcı bir şey oluşturmak. Bakın. Mi amore, mi amore. O nasıl yani? Çok mu muhteşem bir sesti? Ama akılda kalıcılık yani. 7'den 70'e her ülkenin yani çok kolay söyleyebileceği bir şarkı söyledi adam. İnanılmaz bir sahne yaptı. Al gördünüz. Böyle bir şey yani. Nakarat inanılmaz akılda kalıcı. Bu şarkıyla ilgili yani söyleyeceklerim şunlar zaten. Benim fikrimce bu inanılmaz bir proje yani. Bu şarkı kesinlikle birinci olacak. Bu şarkı birinci olmazsa ben çok şaşırırım, öyle söyleyeyim. Zaten yani böyle şeyler falan yapılıyor. Çok fazla insan zaten bu şarkının birinci olacağını düşünüyor. Bence bir sürpriz de olmaz. Finlandiya'ya bakınca da Finlandiya güçlü de bir ülke. Hani böyle şarkısı çok iyi olup ama işte küçük bir ülke olsa yine düşünürdüm ama her konuda çok başarılı. Ya bu şarkı birinci olmazsa ben çok şaşırırım. Onu söyleyeyim. Güzel de bir şarkı ama işte bu kadar PR'ı yapıldı, bu kadar konuşuldu, bu kadar gözümüze sokuldu. Ben böyle bu kadar popüler olan şeylerden biraz sıkılan, bıkan bir insanım. Şarkıyı ilk dinlediğimde beni çok almıştı. Ama herkesin favorisi olması, herkesin konuşması, bu kadar PR yapılması beni şarkıda biraz soğuttu açıkçası. Ama şarkı kötü bir şarkı diyebilir miyim? Muhteşem bir şarkı. Ve bu sene çok fazla böyle esinlenilmiş şarkılar varken bu şarkının bu kadar orijinal olması da biraz evet yani hakkını vermemiz gereken bir konu. Gerçekten çok özgün yani muhteşem.
ne bitişti ama. Yok yani gerçekten şu şarkı dinleyip şu görseli izleyip de etkilenmeyecek biri var mıdır? Benim favorim mi? Hayır. Ya bilmiyorum, ben biraz yani ne bileyim, zaten sen olmuş birisin, yani sen yaparsın zaten, çok da güzel yapmışsın. Bir de şöyle bir bilgi vereyim, aslında not almıştım ama hiç bahsetmedim, yani çenem durmuyor çünkü. Şarkının ne anlattığını, öncelikle şarkı Fince yazılmış bir şarkı. Şarkıda işte biraz böyle toksik ilişki anlatıyor. Zaten çok belli oluyordur bence o. Bu arada bu kemancı işi yani nasıl aklına geldi? Muhteşem bir fikir ya. Gerçekten helal olsun. Şey diyor işte nakaratında da, buradan uzaklaşmak daha akılcı olurdu ama hala ateşle oynuyorum. İşte duygularımı nasıl dondurabilirim? Hani uzaklaşmaya çalışan ama birbirinden uzaklaşamayan sevgililerin böyle aşkını anlatılma. Toksik ilişki yani, böyle zaten ateşler, alevler, bir anda buz oluyor her yer, ateşler eriyor falan filan. Yani bütün şarkıyı sahneye de aktarmış. Gerçekten ben şu an aldım şarkıyı. Ve her dinlediğimde de bu hale geliyorum. Gerçekten tebrikler Finlandiya. Tebrikler, hak ediyorsunuz. Ve birinci olmazsanız çok şaşıracağım. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Evet, şimdi geçelim diğer ülkemize. Hadi bakalım. Sıradaki ülkemiz İsveç arkadaşlar. İsveç'te genelde böyle işte şeylere baktığında, yani çoğu insanın favorisi, ondan sonra yapay zeka ile geçen gün biraz Eurovision tartışması. O da genel şey, artık internette bununla ilgili neler dönüyor bilmiyorum da insanlar hani bununla ilgili düşünceler mi yazıyor. İsveç genel olarak herkesin favori ülkelerinden biri herhalde ve bu sene Eurovision'da ilk 5'te olacağı düşünülüyor. Bunu kim düşünüyor bilmiyorum. Bu arada ben sadece bir kere baktım galiba bunun sahnesine. Şu an sahneyi yani hiç hatırlamıyorum bile. Beraber izleyeceğiz. Gerçekten bu reaksiyon gibi olabilir biraz ama şarkıyı çok defa dinledim. Söyleyeceklerim var. Önce ön bilgi vereyim. Felicia söylüyor şarkıyı. My System. Şarkı İngilizce ve işte aşk şarkısı gibi ama daha çok böyle ayrılık şarkısı gibi. Kızımız 2001'li, 25 yaşında. Başka bir bilgi bulamadım kendisiyle ilgili. Dümdüz biri işte. Şarkı girişi, evet şarkı girişi ama ben yanlış mı anlıyorum? Eğer yanlış anlıyorsam Felicia'cığım kusura bakma. Detone dediğimiz ses bu mu oluyor? Bana detone gibi geldi. Çok bilmiyorum tam olarak ne olduğunu ama bana öyle geldi. Yani bence hoş gelmedi ses. Hep internette official videoyu izliyordum ya, yani internette dinliyordum yani sadece ve official'dı o. Canlı değildi. Orada güzeldi yine. Şu an canlı dinleyince hepten gitti arkadaşlar. Bu nasıl favori biliyorsunuz siz? Bilmiyorum. Ama kostüm, görünüş muhteşem. Yani bu yorumu yapmak istemiyorum ama gerçekten şarkıların yani bir noktada teknoya evrilmesi geçen sene de çok yapılan bir şeydi. Ama bu sene çok daha fazla gibi gördüm ben. Bilmiyorum, yanlışım varsa düzeltin ama hani geçen sene de bir tık vardı evet ama bu sene bütün şarkılarda bunu sıkıştırmışlar. Bunu şeyden mi yaptılar acaba ya? JJ'den sonra mı bu kadar çoğaldı acaba? Bunu tekrar bir araştırıp güncel bir bilgi aktarabilir misiniz arkadaşlar? Ya bu şarkının teknoya geçişi, bu geçişi ben sevdim bu arada. Karakter falan güzel söyledi evet ama ya bu yorumu yapmakla yapmamak arasındayım ama şunu andırmıyor mu bu tüm, yani Eurovision izleyicileri için de bence aynı şeyi almış olabilirler. Şey gibi geldi bana ya. Hallucination. Geçen sene Danimarka'nın şarkısıydı. Hallucination. Bana sanki nakarat onu hatırlatıyor ya. Bana mı öyle geliyor?
Yani sahne güzel de bu sahneler de kullanıldı ya. Bu şeyin yaptığı She's Unforgettable. O da İsveç. Evet, o da İsveç'ti. Bu da İsveç. Evet, doğru. O zaman İsveçler yapıyor bunu. Yani bu yapıldı ya. Bu renkler falan geçen senenin aynı şekilde şeyde de kuruldu. Belçika'daki çocuktu, o kırmızı saçlı çocuk. Sebastian mıydı adı? Yani evet, güzel sahne ama yaratıcı gibi değil sanki, bilmiyorum. Bir de ablanın kıyafetler falan bir de Mortal Kombat karakteri gibi. Onu o yüzden sevdim. Onu sevdim ama ya bilmiyorum arkadaşlar, hani şarkı evet benim hoşuma gitti. Açıp dinlediğimde bir şarkı açıp böyle dans ederim, bir yerde çalarım da ama Eurovision şarkısı mı işte o noktada yani ben bilemiyorum. Ve bu şey aynı zamanda şarkının da işte sahnenin de ve sanatçının sesinin de oylandığı bir yarışma olduğu için sanatçının sesi bence burada çok vasat kalıyor ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da bence vas yani. O bak, bunu yakalamamışım ben, demek ki sonuna kadar izleyememişim daha önce. O sonda verdiği o efekt çok güzel. Dankıyor falan gibi. Bir de şey galiba bu abiler de arkadaki Vogue dansı mı yapıyorlar? Oradan da yakalamaya çalışmış. Her şeyi oynamış. Bu arada ses de temiz bir ses gibi geliyor aslında ama yani bunu daha iyi bilenler söylüyor. Yani güzel mi diyelim ama beni biraz rahatsız ediyor bu ses ya. Bence iyi ses değil diyorum. Yani ben bu şarkı kaçıncı olur diyorum. 8-9 diyorum. Olması gereken. Yani çok iyi şarkılar da var bu sene çünkü. Bu şarkı bir de yok ya. Bence bu şarkı böyle kimsenin aklına gelmeyecek bir şarkı. Bilmiyorum, çok sevildi. Heyecanla bekliyorum. Bu şarkının kaçıncı olacağını heyecanla bekliyorum. Eurovision sonrası da buraya yorumlarda buluşalım. Gerçekten merak ediyorum. Ben 9 diyorum. Yani liste yapmadım böyle 1 şu, 2 şu, 3 şu, 4 şu olur gibisinden bir liste. Yani ilk 5'im hazır. 5'ten sonrasını yapmadım ama bence bu şarkının hakkı 8-9. Göreceğiz bakalım. Evet ve sıradaki ülkemiz Danimarka. Danimarka da benim favori ülkelerimden biri. Kendisi şimdi Soren'le ilgili bir size ön bilgi geçeyim. Soren 98'li ve yanlış hatırlamıyorsam, yani bilgi karışıklığı yaşamıyorsam kafamda, Soren çok genç yaşta onların oradaki işte bir müzik okuluna mı ya da işte güzel sanatlar okuluna mı en genç kabul edilen kişi oluyor. Demek ki o kadar başarılı, yetenekli bir çocuk. Bir de takip ettiğim kadarıyla oyunculuk, müzikal falan da yapıyor. Yani bir aslında yetenek timsali kendisi. Çok da tatlı görünüyor. Aslında daha bile böyle küçük zannediyordum ben bunu. Yaşını öğrenince biraz şaşırdım. Onun dışında şarkıyla ilgili biraz bilgi verecek olursam, Danca bir şarkı bu. Toksik bir ilişki anlatılıyor. İşte geceyi alevler içinde bırakıp kendimizi unutuyoruz. Birbirimize tutunarak ölene kadar yanıyoruz. Uyanıp tekrar pişman olacağımızı unutuyoruz falan filan. Bana biraz böyle şey anımsattı, böyle tek gecelik bir ilişki falan gibi. Şimdi şarkıya başlayalım. Bu arada geçen sene de çok başarılı bir sanatçıyla çıkmışlardı. Sisal, Hallucination, demin de bahsettiğim şarkı. Danimarka iyi ya. Bir de bildiğim kadarıyla daha önce böyle iyi şarkılar çıkmıyorlarmış sanırım. Çok aklımda kalıcı bir şey yok çünkü. Yani Danimarka düşünüyorum. Hiç aklımda kalan bir şarkısı yok. Son 2 yıldır bence çok iyiler. Yani bu şarkı bakalım. Hadi bakalım. Ses biraz gitmiş galiba çünkü yine ben internetten dinlediğim için official'ını böyle değildi sesi. Ama çocuğun yüzünden anlaşılıyor ki heyecanlı ya. Çok heyecanlı bir çocuk bu. Bence ama üzerine kalacak. Daha iyisi olacak. Girişi, yani o sesin temizliği, bilmiyorum, beni çok heyecanlandırdı. Soran kesinlikle o gülüşü.
Bu arada ya sahneyi sadece bir kere izlemiştim. Aklımda kalmamış. Şu an üzüldüm ama tek Özgün değil gibime geldi yani. Çünkü çok fazla sahneye benzerlikler görüyorum. Tipi, şarkı okuması falan da böyle daha önce anımsatıyor başkanı. Bu önemli değil. Yani herkese benzeyebilir ama sahne biraz böyle evet işte JJ'den de biraz bir şeyler var gibi, o hareketlenmeler. İşte bu bir şey kapalı olmalar. Bunu galiba daha önce şey mi yapmıştı? Loren mi yapmıştı? Öyle hatırlıyorum. Çok özgün gelmedi bana sahne ya. Ama işte favorim. Şarkı çok güzel arkadaşlar. Bu arada ses şimdi oturdu. Çok temiz, güzel bir sesi var bence. Ben çok beğendim. Bence hatasız. O ilk başta bir heyecan vardı. Şu an oturdu. Yüz ifadesi, sahnedeki duruşu. Bence çok güzel. Neden bu hiç konuşulmuyor mesela bilmiyorum. Neden kimse Soren'i konuşmuyor? Bir de giyim, kuşam, tavır, tarz olarak da aslında Eurovision'da çok konuşulan tipler. Hani öyle bir tipi var. Öyle bir hali var. Daha erken diyeyim acaba? Danimarka hiç konuşulmuyor. Çok şaşırıyorum. Bence muhteşem bir şarkı. Çok akılda kalıcı bir nakaratı var şarkının. Ama işte İngilizce değil diyeyim acaba bunlar böyle ya. Şimdi Danca'yı. Kim konuşayım bilir bilmiyorum. Şimdi hatırladım. Ya bunu yapan da vardı sanki. Tam hatırlamıyorum ya. Şu an çok bilgim karıştı. Çok fazla şey araştırıp böyle çok bilgiler kafamda karışınca unutuyorum neyin ne olduğunu. Bilen biri, hatırlayan biri. Gerçi ben de şimdi videoyu kapatınca belki bulurum da. Siz yine de yazın. Aşağı inip bu mikrofon verme falan olayı daha önce var mıydı bir yerde yoksa buna mı ait ya? Çok kararsız kaldım. Belki de yoktu. Ama çok iyi bir sahne olmuş. Gerçekten bunu eğer finalde çok sorunsuz yaparsa, yani yarı finali zaten geçecek. Finalde sorunsuz yaparsa bence çok iyi sahne. Çok iyi. Ya çok tatlısın ya. Deminden beri kimi anımsatıyor diyordum. JJ değil çünkü ya. Nemo'yu anımsatmıyor mu? Bana öyle geldi ya. Bir hareketleri, o mikrofona alışıp böyle şey yapması falan. O kimde vardı? Nemo gibi bence ya. Nemo'yu anımsattığı sanki bana. Çok tatlı. Ve dans edip şarkı söylüyor ve dans edip şarkı söylerken sesi hiç bana titremiyor gibi geldi. Benim gönlümce bu şarkı 3. olmalı. Benim gönlümde bu şarkı 3. Bakalım, heyecanla bekliyorum. Yani birinciliği bile hak edebilecek bir şarkı ama işte Finlandiya'nın o inanılmaz şovu biraz işleri zorlaştırıyor. Biraz şey gibi yani bu konu. Birinci belli, ikinci kim? İkincim benim ayrı. İlerleyen zamanlardan da söyleyeceğim. Benim nazarımda bence bu şarkı 3.'lüğü hak eden bir şarkı bu sene. Belki başka senelerde birinciliğe oynayabilecek bir şarkı ama bu sene 3.'lüğü bekliyorum. Biraz böyle şey ya, dansçıları şu an kilitlendi. Keşke dansçı da kendisi gibi seçseydi ya. Of, biraz şey yapmak istemiyorum. Ne o zorbalama ama neyse. Eurovision çıkıyorsun ama Soren'cim ya. Göreceğiz bakalım.
Geçen sene kim ağlamıştı ya? Norveç çocuklar mı? Yok. Biri sahne sonrası ağlamıştı ya. Bu sene de bundan bekliyorum bir ağlama. Gerçi yaş çok küçük değil ama olsun, o revizyon heyecanı ayrı bir şey olsa gerek yani. Ben geçen sene çok ağladım ya JJ'yi izlerken. Bu sene Sören'den bir ağlama bekliyorum bakalım. Neyse, geçelim sıradaki şarkımıza. Sıradaki ülkemiz Hırvatistan. Lelek Andromeda. Lelek Hırvatça'da ağıt anlamına geliyor. Ben Hırvatistan müziğini aslında seviyorum yani. Geçen sene de yine güzel. Yine güzel bir genç çocuklar katılmıştı. Bir önceki sene zaten Rim Tim Tak Tak'im. Genel olarak aslında sevdiğim şarkıları yapıyorlar. Bu sene de katıldıkları şarkı da aslında bayağı hikayesi olan bir şarkı. Daha önce bunu işte geçen sene yine Arnavutluk yapmıştı diye hatırlıyorum. Oradan bahsetmişti. Ondan sonra Kırım Savaşı'ndan bahseden hangi seneydi o? Bu tarz şarkılar yapılıyor. Bu şarkıda aslında işte Osmanlı döneminde Bosna Hersek'te yaşayan Hırvat Katolik kadınları konu alan bir şarkıymış. Birazdan göreceksiniz. Üzerindeki dövmelerin de anlamı aslında kendilerini ayrıştırmak için yaptıkları bir dövmeymiş. Hikayesi olan bir şarkı. İnternette de bununla ilgili bayağı bilgiler var. Ben yanlış bir bilgi vermek veya kafa karıştırmak istemiyorum. Ama araştırmak isterseniz aslında çok hikayesi olan ve araştıracak çok fazla bilgi bulunduran bir şarkı. Şarkıyı dinleyelim bakalım. Sahnelerini izlememiştim. Şarkının girişi güzel. O en başta Finlandiya'da söylediğim o bir sonraki seneye o giriş olayı var ya, bu şarkıda mesela bir giriş var. İkinci söyleyeceğim yani bu grubu gördüğümden beri geçen sene Letonya'nın direkt bana yani onlar daha böyle çiçek böcek doğaydı. Onlar bir yere girmiş, kararmış, karanlık bir ikinlikle geri gelmişler gibi bir şey bana anımsatıyor. Bu arada kadınların sesleri çok güzel bence ya. Seslerini çok beğendim. Sahnelerini de çok beğendim. Alıyorlar yani böyle ama ayin yapıyor gibi yani şu an bir. Bu arada biraz sözlerinden bahsedeyim işte. Sözlerinden de şunu söylüyorum işte. Neden bir kadın doğurdun anne, işte senin köle doğurmadı senin annen gibi sözleri var. Yani o Osmanlı dönemindeki o aslında işte kadın kölelerin yaşadığı şeyleri anlatıyor. Çok aslında bunlarla ilgili şeyler okudum. Ama dediğim gibi yani çok... Bu arada şarkı beni alıyor yani. Sahne de çok güzel. Zaten ben geçen sene Letonya'nın da şarkısını çok beğenmiştim. O koroyu, ama bence Eurovision'da bu koro işleri hiç tutmuyor ya. Kim böyle grup olarak katıldıysa, koro yaptıysa tutmadı sanki. Bana mı öyle geliyor? Bir de eşim hiç beğenmedi bu şarkıyı. Yani o direkt böyle eleyince biraz ben de etkileniyorum galiba. Ama şu an yani baktığımda benim dinleyeceğim bir şarkı ve sahnesi çok güzel. Bir de aslında gibi yapmışlar, müzikal gibi yapmışlar. Aslında her hareketin, her yaptıklarının bir anlamı var. O sözlerle de örtüşüyordur muhtemelen. Ben çok izlemekten keyif alıyorum açıkçası ama işte bu koro olayları tutmuyor sanki ya. Bilmiyorum. Göreceğiz. O aradaki o melodi şeye benzemiyor mu ya? Loren Tato. Bunu yakalayabilir miyim şimdi orayı?
Şu en son bir simge çıkıyor. O simgenin de muhtemelen bir anlamı vardır. Onunla ilgili bir şey görmedim. Bakacağım. Ben beğendim şarkı açıkçası. Yani bunu söyle. Bazı şarkıları beğendiğimi söylemeye çekiniyorum da. Ben beğendim. Beni aldı. Ama bence Eurovision'da bu şarkının şansı düşük gibi. Eğer bu şarkı yükseklerde olursa hani ilk ona girerse çok şaşırırım. Ama üzülmem. Yani bakalım. Heyecanla bekliyorum. Bu şarkının akıbetini merak ediyorum açıkçası. Çok da konuşuldu aslında bu şarkı. Hani geçer, ilk ona girer vesaire gibi değil ama bayağı üzerine yani insanlar üzerine makaleler yazmıştı. Araştırdım bayağı ben. Öyle bir şarkı. Çok konuşuluyor. Hikayesi olan bir şarkı. Kızların sesleri güzel. Bakalım. Bu şarkının akıbetini merakla bekliyorum. Geçelim bakalım diğer ülkemize. Ve Moldova'dayız. Moldova'yı hiç hatırlamıyorum ben ya. Şimdi biraz araştırayım bakayım dedim. Moldova Eurovision'da hiç birinci olmamış. Hiç birincilik kazanmamışlar. Böyle Moldova işte Rus isimleri falan böyle ya ben şey gibi düşünmüştüm. Ruslan da Moldovalı falan gibi düşünmüştüm. Öyle değilmiş. Bana niye gülüyorsam ya. Olabilir abi sanki bizim ülkemizde her yıl birincilik varmış gibi. Neyse 2025'te de maddi ve sanatsal yetersizlikten dolayı her sanatçıları mı yok? Sanatsal yetersizlik ne bilmiyorum da çıkaramamışlar temsil. Bu senede ya Moldova'dan Satoshi katılıyor. Satoshi 98 doğumlu. Herhalde yani 28 yaşında bir aslında rap sanatçısı. Bu arada bu tarz benim sevdiğim bir tarzdır. Çok böyle benzerleri de var dünya üzerinde. Ama bir kere Moldovalı olup bu daha önce birinin yorumunda görmüştüm. Gerçekten Mortal Kombat gibi giyinmek nedir? Bakalım. Daha şarkı adını duyunca gülüyorum ya. Bu arada bence çok güzel bir giriş. Ama şey gibi anımsatmıyor mu işte Japon dövüş girişi gibi anımsatıyor. Ama ben girişte sevdim. Hey. Biraz şey mi diyebilir miyiz? Da sayıyor ya böyle işte şeyleri. İşte İtalya'da şunu yerim, orada bunu yerim falan. Bu da sanki böyle bir şeyler sayıyor yani. Şarkının ana teması işte yaşasın Moldova Cumhuriyeti, işte Moldova'nın kültürünü anlatıyor falan ama işte tarzını falan ben biraz papaya benzettim. Bir de şey çok bağırarak söylüyor ya. O şarkının enerjisini seviyorum. Bakalım. Bu bir grup değildi değil mi ya? Çünkü ben sadece Satoshi bu rapçi yani çünkü bakmıştım evet bu bir grup değil. Bence bu bir grup. Yani şarkıyı ablalar söylüyor, abla dans ediyor. Oradaki o sarışın abla sahneye yürütüyor bence. Satoshi'nin sesi yok gibime geldi. Evet söyleyebiliyor şarkı kötü olmuyor, rahatsız etmiyor ama bence bir ses yok. Ama işte o rapçi de olduğu için olabilir yani. Güzel akıyor söyleyebiliyor da. Yani şu sarışın abla keşke katılsaymış. Yok kimse keşke Eurovision'a katılsaymış. Burası da şey olmuş. Zari'nin Yunanistan kızın Marina Sak diye. Zari'nin böyle bir yeri var. Hep beraber oynuyorlar falan. Orada da küçük bir şey yapmışlar. Bir es bırakıp oynama esi vermişler. Devam ediyorlar falan gibi. Sen Türkiye'ye gelsen var ya zengin olursun ben sana söyleyeyim. Tam Türklerin sevdiği tarzlar bu. Allah'ım yürütüyor şarkıyı.
Ya bu ne biliyor musunuz benim gözümde? 2023'ün Çaçası, 2024'ün Europapası, 2025'in Espresso Macchiato'su. Bu sene bu tarz şarkılar yoktu. Geçen senede birazcık daha vardı galiba bu tarz şarkılar. Bu yani. Bu sene hiç yoktu bundan. Bu sene bir tane bu var. Yani ben zaten rap çok sevdiğim için, ben hep rap dinlediğim için. Benim hoşuma giden bir şarkı bu. Ben bu şarkıyı açıp dinlerim yani. Ne zaman enerji düşer ya. Bir enerji gelsin şarkısı bu. Onun dışında yani ama anlattığı şey Moldova'yı anlatıyor, okey. Biz tabii anlamadığımız için bize normal geliyor yani. Belki Moldovalı biri için tuhaf görünüyor. Ne bileyim işte Üsküdar'a gittim, çayımı içtim, burada hep çay böyle içilir falan gibi bir şey galiba. Bu öyle anlatım. Benim dinleyeceğim bir şarkı ama baktığınızda yani çekici bir ses yok. Daha sonra sahnede bir şey yok. Evet, enstrüman var, onları canlı mı çalar bilmiyorum da. Gerçi kızlar falan canlı söylüyor galiba. Okey, o konularda iyi. Bence kötü değil ama Eurovision için bilmiyorum. Yani bunlar da bence 15. falan olur benim düşüncem. Ya eğer ki düşünceleri şuysa yani hani uzun yıllar konuşulacak, akılda kalacak ve herkesin eğleneceği bir şarkı yapmaksa niyet. Yani hani Eurovision için kendimizi tanıtalım ve işte bizi insanlar dinlesin. Ben amacım bu olduğunu düşünüyorum yani, çünkü kendi tanıtmaya girmiş. Hani birinciliği falan oynadıklarından düşünmüyorum. Yarı finali geçer bence. Ama sonrası sonlarda falan olur diye düşünüyorum. Benim nazarımda keyifli bir şarkı. Evet. Ve geldik Malta'ya. Malta geçen sene de beni çok heyecanlandıran bir ülke olmuştu. Bu sene de anlatmayı çok heyecanla bekliyorum. Şarkı özelinde değil, sanatçı özelinde biraz anlatacaklarım var. Geçen seneden ama bahsetmek istiyorum. Milana Conte. Neydi öyle geçen sene? Yani bilmiyorum, birinci olması, ikinci yani ilk 5'e girmesi çok zor bir şarkıydı ama öyle bir ses, öyle bir konsept, öyle bir konuşulma. Yani bizim geçen seneki favori şarkılarımız arasındaydı. Hala açıp dinliyorum. Yani bazı şarkıların bir ruhu vardır. Bir böyle belli bir anı vardır. Yani bazı şarkıları her zaman dinleyemezsin. Serving Kant da zaten çok olaylı bir şarkıydı. Bilenler bilir. Yani adı değişti, nakaratı değişti, işte bir şeyler. Ve sahne inanılmazdı. İşte kostümle ilgili bir şeyler oldu falan. Derken neyse sonuçta yani çok düşük bir puanla revizyonu bitirdi. Ama olsun, benim için hala çok özel bir şarkı. Bu senede şarkıdan ziyade sanatçıyı konuşacağız. Şimdi Aiden gerçekten inanmış bir sanatçı arkadaşlar. Önce Aiden'la ilgili bilgimiz 99 doğumlu Aiden. Onun dışında çok özel hayatıyla ilgili yani herhangi başka bir bilgi edinemedim ama Eurovision takıntılıyla ilgili çok bilgim var. Biraz kendimi gördüm Aiden'da. Çünkü ben de böyle bir şeyi taktım mı takarım kafama. Aiden Eurovision'u çok kafasına takmış arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir de bazı insanlar bazı hataları da bile isteye yani sürekli yapar. Aiden gerçekten çok toksik bir insan bence ve kendisiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum yani. Sadece biraz böyle araştırdım Eurovision özelinde. Öyle ya, belki normalde çok sıradan öyle sakin bir insandır, bilmiyorum ama bu Eurovision'la ilgili muhabbetleri bana çok takıntılı birini düşündürdü. Evet, şimdi Aiden 2018 yılında Malta'daki Eurovision yarışmasına katılıyor, yani Eurovision'a girmek için. O sene orada aslında işte çok özgün bir şarkı yaptığını söylüyor. Fakat daha sonra incelemelerde mi artık birileri mi gösteriyor, ne oluyor bilmiyorum yani. Bir şekilde o şarkının aslında öyle yazmamışlar da beat'inin çalıntı, yani böyle bayağı free beat deniyor ya onlara. İnternetten almış bir altyapıyı ve şarkı yapmış. Bu ortaya çıkıyor. Daha sonra işte diyorlar ki hani bu olmaz, Eurovision kurallarına aykırı. Ve daha sonra şarkıyı güncelleyip tekrar yarışmaya katılıyor ve 4. oluyor galiba, orada bakıyorum. Aynen 4. oluyor. Daha sonra asla pes etmiyorum. Sonra başka bir şarkı single yapıyor Aiden. Bu Eurovision'dan bağımsız. Fakat bu yaptığı şarkıda da yine şarkının aslında özgün olmadığını, biraz esinlenilmiş olduğunu söylüyorlar. İlk sen sanatçı bunu söylüyor, yani bu bizim şarkımız diyorlar. Daha sonra Aiden bunu kesinlikle hayır diyor. Reddediyor. O sonra ne oluyor bilmiyorum. Öyle konu kapanıyor galiba. Sonra 2022 yılında Aiden tekrar Eurovision'a girmek için Malta'daki yarışmaya katılıyor. Orada da şarkı ikinci oluyor. Fakat şarkı o kadar çok radyolarda çalıyor ve o kadar seviliyor ki Eurovision partisine Aiden sanatçı olarak çağrılıyor ve orada sahne alıyor. Derken 2023 yılında tekrar Aiden Eurovision'a girmek istiyor. Ve anladığım kadarıyla, orada bir tam net bilgi alamadım ama anladığım kadarıyla o Malta'da yapılan yarışmayı geçiyor. Eurovision'a kadar gidiyor ama yaptığı sosyal medya paylaşımları Eurovision kurallarını ihlal ettiği için Aiden diskalifiye oluyor. Yani bizim Europop'a Just Klein gibi diskalifiye oluyor
oluyor o aşamaya kadar gelmişken. Neyse derken artık Aiden 2025'te ne yaptı etti ve Malta'yla Eurovision'da yarışıyor ve bu arada dur şu bilgiyi vermeyi unuttum, pardon. Sosyal medya paylaşımları yüzünden diskalifiye oluyor ya 2023 yılında. Daha sonra hukuki yollara başvuracağım diyor Aiden, yani mahkemeye gideceğim diyor ama finalde diyorlar işte hani gel sanatçı ol burada, hani sahne al diyorlar ve Aiden okey diyor. Ve o hukuki yollara falan da gitmiyor işte ve 25'te tekrar Eurovision'da. Aiden'ın tarzı bu arada güzel. Böyle aşık bir kovboy gibi. Yani o eski babalarımızın izlediği kovboy filmlerini anımsattı bana. Ama böyle romantik bir kovboy. Böyle bazı yerlerde ses, yani bu kadar Eurovision'a girmek için zorlayacak bir ses mi bilmiyorum. Yani bazı yerlerde böyle sesi gidiyor gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ya ben çok böyle bir şeylere benzetiyorum. Bilmiyorum, yanlış bir şey ama şeye benzettim biraz bunu ya. Geçen seneki Hollanda, ona benzettim. Çok güzel bir aşk şarkısı bence. Böyle huzur verici, böyle tatlı bir aşk yaşıyormuşsun hissi uyandırıyor. Çok tatlı, yani bu şarkıya çok güzel dans edilir bence. Böyle çift dans falan yapılır. Ama Eurovision için sade kalmamış mı? Bu sahneyi yalnız güzel yapmış. Bu nasıl yapmışlar? Çok güzel yapmış bu yansımayı falan. Aslında sade bir sahneyle çok şey göstermek gibi. Bu da tutuyor galiba. Geçen sene yine Claudia yapmıştı bunu. Bunlar tutuyor ama bence beni almıyor. Güzel. Çiçek olayları çok güzel olmuş. Aslında bazı şeyler bazen böyle çok basittir ama aklına gelmez. Ama yapınca böyle uçar gider ya. Öyle bir şey olmuş. Baktığında etrafta çiçek uçurtmak. Ama sahnede öyle büyüyor ki o hareket, böyle bir görsel şölen yaratıyor ki diyorsun yani hani. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum ya. Şarkı İngilizce ama ben sanki Fransızca bir şarkı dinliyormuşum gibi hissediyorum. O nasıl oluyor acaba? Tek bende mi oluyor? Fransızca bir şarkı yani, evet İngilizce ama beynim bunu Fransızca gibi algılıyor. Ve adamın sahne hakimiyetini çok beğendim. Sahnede büyüyen bir sanatçı bence. Elleri, kolları büyüyor yani. O sahnedeki o rahatlığını sevdim. Demek ki bunu göstermek için bu kadar uğraşmış.
Bakalım. Bu kadar da uğraş yani zorlamasaydım bu kadar Aiden ama güzel yani şarkı güzel. Bence işte çoğu kişi Eurovision'a şey için giriyor yani. Tanıtayım kendimi, şarkılarım dinlensin. Ya bu şarkıyla yoksa birinci olmayı herhalde düşünmemiştir. Yani Malta, Aiden çok altlarda olur diye düşünüyorum ben. 16-17 falan. Yarı finali geçer bence. Çünkü güzel bir şarkı, güzel bir ses. Daha kötü şarkılar bence var. Bakalım göreceğiz. Evet, geldik videonun sonuna. Her videoda 5 şarkı yorumlamayı düşünüyorum. Zaten ben o kadar çok konuşuyorum ki. Bir sonraki videoda artık görüşürüz diğer ülkelerle. Ben o videodaki sıralamaya göre gideceğim ama olur da çok kişilere ulaşırsam ve beni eğer şu an izliyorsanız varsa önden yorumlamamı istediğiniz bir ülke seve seve yorumlarım. Onun dışında internetteki sıraya göre gideceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dedikodularla, gündemle, sansasyonel olaylarla bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.